Most recently, we decided to try to answer that question in the context of a product announcement. We said, why don't we partner with our customers? Let's use this as an opportunity. Valve'ı nasıl bilmekteyiz? Mükemmel oyunları olan bir şirket mi? Yani yarı yarıya bu dediğimiz doğru. Ancak ufak bir dipnot geçmem gerekiyor ki kendilerinin oluşturduğu tek seri maalesef ki Half-Life serisi. Geri kalan çoğu seriyi popüler oyun modlarını yapan ekipleri işe alarak o modcularla beraber yaptılar. Örnek vermek gerekirse Counter-Strike serisi Half-Life yayınlandıktan sonra Min Lee ve Jess Cliff tarafından geliştirildi. Left 4 Dead serisi Counter-Strike Source üzerinde yapımı denenen bir zombi modundan ibaretti. Team Fortress serisi başta Quake için yapılan bir moddan ibaretti. Valve da bunun haklarını satın alarak geliştirmeye devam etti. Portal serisi ise bir grup üniversite öğrencileri tarafından yapılan Narbacular Drop isimli oyunu Valve'ın keşfetmesiyle oyunu yapan ekibi işe alarak daha fütüristik halini yapmalarını söylemesiyle ortaya çıkmıştı. Bu popüler serilerin arasında neredeyse unutulmaya yüz tutmuş seriler de mevcut. Mesela Day of Defeat serisi ya da Ricochet. Bu oyunlara Deathmatch klasiği de örnek verebiliriz. Fakat bugün size anlatacağım şey çok başka. Bugün size Valve'ın vaktinde yaptığı, bugün ise Steam'de bile olmayan bir oyunu anlatacağım. Dostum, işte karşında Gunman Chronicles. Gunman Chronicles geçmişte iflas etmiş olan Revolve Software'ın Valve'ın yardımıyla yaptığı bir oyundu. Her ne kadar kendi sitelerinde bu bir Half-Life modu değil ayrı bir oyun diye yazı yazmış olsalar da teknik olarak Half-Life'sız çalışmıyor. Orijinal oyunun girişinde bizi bir sinematik karşılıyor. Bu sinematikte kısaca oyun hakkında bilgiler ediniyoruz. Oyundaki mekanları ufak ufak görüyoruz. Oyundaki karakterleri görüyoruz. Oyunun hikayesiyle alakalı bulunabilecek tek kaynak ise oyunda yönettiğimiz karakter tarafından yazılmış olan bir mektup. Ve bu mektup ise şöyle. Bu arada ufak bir dipnot geçmem gerekiyor. Bu mektubu web arşiv yardımıyla Gunman Chronicles'ın sitesinde bulabilirsiniz. Bunu kimin okuması gerektiğini bilmiyorum. Bunu neden yazdığımdan da emin değilim. Muhtemelen beni bir daha asla göremeyeceğimi düşündüğüm bir yere götüren bu kırık uzay gemisinde otururken zaman öldürmek için. Burayı ilk ziyaret ettiğimden bu yana 5 yıl geçti. 5 yılda çok şey gerçekleşebilir. 5 yıl önce Xenom kelimesi ortalama bir yerleşimci için hiçbir anlam ifade etmiyordu. Xenomlar gibi kötü niyetli yaşam formları neredeyse tamamı keşfedilmiş galakside bilinmiyor değildi. Ancak hikayeler büyük ölçüde uydurma içerik barındırdığı için reddediliyordu. Uzay ordusu, madencilik ekipleri ve bilim adamları bir tür eğlence arayışındaydı. Ve bu nedenle uzaylı yaşam formlarıyla karşılaşmalar, yaratıcı ayrıntılarla uzun ve yalnız görevlerle beraber kahkaha atılmasını sağlayacak hikayelere dönüştürüldü. Bunlar 5 yıl önceydi. Bugün biliyoruz ki o ekipler gülmedi, öldüler. Uzaylı istilacılardan oluşan bir topluluk, araştırma ekiplerini birer birer ortadan kaldırdı ve ardından koloniler kurmak için harekete geçti. Sanki daha yüksek bir zeka onlara böyle yapmalarını emrediyormuş gibi. Öncelikle nüfusun en yoğun olduğu bölgelere saldırıyorlar. Bugün bir kişinin başarısı atalarının köklerini nereye saldığına bağlıdır. Örneğin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Pegasi, Xenomlar istila etmeden çok önce bir gecekondu mahallesiydi. Guyut ve La La Land'de insanlar 2 yıl içinde ortadan kaldırıldı ya da esir tutuldu. Cygnus yıldız grubundaki binlerce yerleşim yeri 6 ay sonra istila edildi. Luyten, Sirius ve Procyon gezegen sistemlerine yönelik saldırılar giderek daha kısa aralıklarla arttı ve 5 ay içinde tamamen ele geçirildiler. Birkaç ay önce bilim adamları her bir uzaylı grubunun geliştirilmiş göründüğünü fark etti. Sanki genetik olarak eskisinden daha güçlü olacak şekilde değiştirildiklerini düşünüyorlardı. Bunun üzerine bilim adamları hükümeti uzaylıların üreme alanını bulmak ve faaliyetlerini durdurmak için agresif bir plan olan Source projesini başlatmaya ikna ettiler. Eğer bilim adamları haklıysa askerlerini gönderen kraliçeden daha fazlasını bulacağız. Galaksinin batı spiral kolu olarak bilinen bölgesinde askeri bir uzay istasyonunda yaşıyorum. Burada yanınızdan geçen her türlü çöpü kullanırsınız. Örneğin bu gemi bir kementle bir arada tutulan birkaç asteroid ve terk edilmiş kargo gemisinden başka bir şey değil. Burası kanun kaçaklarının ülkesi. Nüfusun yoğun olduğu bölgenin en ucunda şu anda bu bölge hükümet tarafından xenomlardan arındırılmış olarak kabul ediliyor yazan bir tabela mevcut. Anladığım kadarıyla bu yaratıklar saklanma konusunda oldukça becerikliler.
Karakterimiz için ise bu mektupta bahsettiği uzaylı istilasını durdurmak için başlatılan Source projesinde çalışan bir asker demek yanlış olmaz. Bu görevde karakterimiz bir sürü silah ve her silahın farklı atış modlarından yararlanacak. Tabancada seri atış modundan charge'lı vuruş moduna, pompalıda ikinci ateşin kaç mermi harcayacağından Assault Rifle diyebileceğimiz taramalı silahın otomatik ve yarı otomatik saldırı modlarına ya da Grenade Launcher diyebileceğiniz ama aslında çakma bir RPG olan bu füzemsi silahın modlarını da söyleyebiliriz. Yani silahları tamamen değiştirebiliyorsunuz. Bu durum silah çılgını arkadaşların hoşuna gidebilir. Bazı silahlar ısınıyor ve ısındıktan sonra daha hızlı ateş edebiliyorken bazıları da ısınınca soğuyana kadar kullanılamıyor. Oyunun oynayışına geçersek Half-Life 1'deki gibi trenimsi bir sahneyle başlıyoruz. Bu sahnede Half-Life 1'de bize Black Mesa nasıl tanıtılıyorsa, bu oyunda da tren sahnesi bize uzaydaki araştırma tesisini tanıtıyor. Yolculuk bittikten sonra asker olduğumuz için kısa bir eğitimden geçiyoruz. Eğitim de tıpkı Half-Life'daki Hazard Course mantığıyla çalışıyor. Önce eğiliyoruz, sonra zıplıyoruz, daha sonrasında silahların tüm modlarını teker teker öğreniyoruz. Eğitim bittikten sonra ise bir drone ship'e binerek görev yerimize gidiyoruz. Doğal bir çevrede xenomları incelerken bir tapınağa giriyoruz. Bu sırada tapınağa önceden yerleştirilmiş bir tuzak yüzünden tapınak patlıyor, biz de kaçıyoruz. Kaçarken birden karşımıza yıllar önce xenomlarla savaşırken cephede öldüğünü düşündüğümüz bir komutanımız çıkıyor. Ve bu komutanın Xenom olarak adlandırdığımız uzaylı düşman ırkını yönettiğini anlıyoruz. Meğerse o Xenomları geliştiren, güçlendiren ve onlara plan yapmalarında yardımcı olan kişi bizim eski komutanımızmış. Bu noktadan sonra hikayemiz az çok yerine oturuyor, amacımızın bu adamı durdurmak olduğunu öğreniyoruz. Oyun sonunda ne oluyor dersiniz? Bu adam kocaman bir yaratık tarafından yutuluyor ve oyun da burada bitiyor. Adamları takdir etmek lazım. Adamlar o yıllarda denenmemiş bir şeyi denemişler. Valve da yardım etmiş ancak maalesef ki tutmamış. Tutmadı mı oyunlar tutmuyor. Yapacak bir şey yok. Oyunun tutmaması üzerine yapımcı firmamız Revolve iflas etti ve Valve da bu oyunu Steam'de yayınlamadı. Çünkü bu oyun üzerinde Revolve'un da hakları vardı. Ayrıca Valve böyle bir fiyaskoyu yayınlar mıydı orası tartışılır. Ama Valve'ın şu anki yayında olan fiyaskolarını da düşünecek olursak bence yayınlanabilirdi. Genel olarak inceleme kısmına gelirsek diyalogları çok iyi buldum. Özellikle Half-Life'a benzeyen bazı anların olması Half-Life severlerin de hoşuna gidebilecek bir detay. Mesela bir tapınağa girdiğimizde bu adamı görüyoruz. Ve bu adam bize Half-Life'daki güvenlik görevlisinin tentacle canavarına karşı bize dediği "Be quiet, this thing's hears us" repliğine benzeyen bir replik söylüyor. Be quiet. The big dinosaur is hunting us. Be quiet. This thing hears us. Onun dışında Heku askerlerinin konuştuğu ve bizim arkadan istersek dinleyebileceğimiz, istersek de hemen askerleri öldürebileceğimiz ana benzeyen bir an da mevcut. Burada da Xenom askerlerini dinliyoruz. All I know for sure is he's been killing my buddies. Oh yeah, he'll pay. He will definitely. Did you hear what happened to Trapper 6? I hear he got chewed up by one of these things. He should have packed more firepower. Bu yüzden bence diyaloglar efsane. Ama diyalogların efsane olması oyunun kökten tamamen efsane olduğu anlamına gelmez. Senaryoda özellikle çok boşluklar var. Mesela karakterin yazdığı mektuptaki size okuduğum gezegenler hakkında ben pek bir şey bulamadım. Ama oyunu oynarken ara sıra farklı gezegenlere gittiğimi fark ettim. Belki de karakterin mektubunda bahsettiği gezegenler o gezegenlerdi. Bu yüzden senaryo idare eder diyorum. Ses efektlerine gelirsek bu konuda oyunu gömeceğim maalesef. Çünkü oyun resmen ben shit postum diye bağırıyor. Şaka yapmıyorum. Şu ses efektlerini dinleyin. Mesela şimdi dinleyeceğiniz ses efekti ana menü ses efekti. Böyle bir ana menü ses efekti olabilir mi? Şimdi dinleyeceğiniz ses efekti ise NPC'lerin size kapı açtığında çıkan ses efekti.
Online oynanış kısmına gelirsem oyunda bir tane sunucu var sadece. O da Steam'de olmadığı için olabilir. Oyunda sadece tek sunucu var. O sunucu da bomboş. Maalesef hiçbir oyuncu yok. Belki de oyuncuların haberi yok bu oyundan. Çünkü Türkiye'de bu oyunun videosunu çeken bir kanal göremedim. Umarım millet artık şu oyunu oynayabilir. Çünkü bu oyun güzel gibi duruyor. Onun dışında diyecek başka bir şeyim yok. Bugün size Valve ve Revolve Studios tarafından yapılmış olan, daha sonra da terk edilip adeta sokağa atılmış olan Gunman Chronicles'ı anlatmak istedim ve anlattığımı düşünüyorum. Daha fazla bu tarz videolar için kanalıma abone olabilir ve videoyu beğenebilirsin. Ayrıca açıklamadaki linklerden Instagram ve Discord adreslerimi bulabilirsin. Hoşça kal. Bir dipnot daha, yapımcı firmamızın ismi olan Revolve, şirketin kurucusunun soyadı olan Flower'ın ters çevrilmesiyle yapılmıştır.